Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün evde tamamen doğal yöntemlerle nane nasıl kurutulur sizlere göstermeye çalışacağım. Bahçemde olan nanelerden bir güzel kuruttum. Her aşamasında çekmeye çalıştım videoya. Umarım size bir faydam olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bunlar benim bahçemdeki nanelerim. Bakın bayağı bir büyüdü. Şöyle bir karıştan fazla oldu. Artıkın biçme zamanı geldi. Güneş de çok güzel. Kuruması için uygun. Şimdi nasıl kurutalım? Hemen gösterelim arkadaşlar. İlk önce ne yapıyoruz? Nanelerimizi biçiyoruz. Bir makas yardımıyla şöyle sapların alt kısımlarından naneleri kesiyorum. Her aşamasını göstermeye çalışacağım. Umarım bir faydam olur arkadaşlar. Kendi nane kurumu ben kendim yapıyorum bahçemde olduğu için. Senede yaz aylarında 3-4 kez biçiyorum ve kurutuyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi yavaş yavaş nanelerimi biçiyorum. Bakın bu da biçilmiş hali. Artık naneler kalmadı. İçinde görükenlerde ahududu fidanlarıdır. Onlar kendi kendine çıkanlar nanelerin içine yayılmışlar. Tabii onları bıraktım. Direkt naneleri biçtim. İşte burada da nanelerim var. Bayağı bir öbek nane. Şimdi naneleri yıkayacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle bir delikli çuvalım var benim. Ben çok yaptığım için haliyle ufak bir şey de olmayacak. Bayağı bir olacak. Bu delikli çuvalın içine naneleri şöyle dolduruyorum arkadaşlar. Şimdi bol suda yıkayacağız naneleri. Tamamen hepsini dolduruyorum. Ve çeşmenin altına, musluğun altına koydum çuvalımı. Bir güzel alt üst çevre çevre her tarafını güzelce yıkadım arkadaşlar. Üzerinde tozlar gitti tamamen ve çuvalımı şöyle bir kancaya astım ki içindeki suları çabucak süzülsün. Gördüğünüz gibi yarım saat içinde bu suyu tamamen süzülecektir arkadaşlar. Astığım için çok kolay bir şekilde süzülecektir. Evet. Nanelerimiz süzüldü. Temiz bir çarşaf üzerine nanelerimi serdim. Bu aşamadan sonra nanelerimi güneşe asla koymayacağım arkadaşlar. Neden? Güneşin zararlı ışınları nanelere zarar verir. Direkt gölgede kurutacağım. Hem direkt güneşe koyarsanız naneleriniz siyah olur, kararır, yeşil kalmaz. Onun için gölgede kurutacağız. Ne kadar zamanda? Bir hafta gibi bir zaman içinde gölgede kuruyacaktır. Ama gece bırakmayın dışarıda. Üzerine çiğ düşmesin. Sabahleyin çıkarın, tekrar serin. Bakın çıtır çıtır oldu. Şu anda nanelerim bayağı bir kurudu arkadaşlar. Birkaç gün sonra sizlere gösteriyorum. Toplamda bir hafta içinde, sürmez bile, çok sıcak havalarda 3-4 günde kuruyacaktır. Dediğim gibi direkt güneş ışığının altına maruz bırakmayın. Gölgede kurutun. Gördüğünüz gibi bakın bulgur bulgur olmaya başladı nanelerim. Şu anda kuru, çıtır çıtır. Bakın şu şekilde ufalıyorum ve nanelerin yapraklarının saplarından ayrılmasını sağlıyorum. Zaten kuru oldukları için çok kolay bir şekilde yapraklardan, saplarından ayrılacaktır yapraklar. Evet, bu şekilde tamamen nanelerin yapraklarını ayırdık. Tabi içinde sapları, çöpleri kaçanlar oldu. Burada saplarını ayırdığımız saplarımız tamamen yapraklardan ayrıldı. Bakın. Hatta bu şekilde bile kullanabilirsiniz ama ben şimdi içinde kaçan sapların çöplerini ayırmak amacıyla bir kevgir yardımıyla eleyeceğim. Daha da ufaltıyorum elimle, şöyle bakın yaprakları küçültüyorum, daha da böyle ufak hale getiriyorum. Çok güzel oldular, yemyeşil, bakın hiçbir şekilde sararma yok, kararma yok. Direkt gölgede güneş ışığına maruz kalmadan kurutuldu. Şöyle bir kevgiri alıyorum. Bir tepsinin içine koyuyorum ve naneleri
Bakın içine bırakacağım. Kevgirden saplarını kaçan çöplerini ayıracağım tamamen. Şöyle ufalaya ufalaya bakın arkadaşlar, elim ile uvalaya uvalaya el ettirerek naneleri geçiriyoruz. Çok kolay, çok basit bu yöntem arkadaşlar. Şu anda da nanenin zamanı, tam zamanı, çok güzeller. Evinizde varsa bu şekilde hazırlayın. Yoksaydı pazarlardan alabilirsiniz. Yine de yapabilirsiniz. Kışın olmadığı için çok güzel oluyor bu naneler. Köftelerde, yemeklerde kullanılıyor. Çorbalarda kullanılıyor. Bakın. Bakın. Bulgur bulgur oldu ve çok da güzel oldu. Şimdi naneleri kavanozlara dolduracağım. İstediğiniz bir bez torbada da saklayabilirsiniz ama kavanoza koyarsanız nanenin kokusu dağılmaz. Mis gibi kokar. İçinde kalır kendi kokusu. Kavanoza doldurmadan önce çok dikkat etmeniz gereken bir noktada asla yaş koymayın arkadaşlar. Küf yapar. Onun için tamamen kurumasını bekleyin. Tamamen. Evet, toplamda 3 adet yarım kiloluk kavanoza nanelerimi bakın da bastıra bastıra doldum. Çok az bir şey kaldı. Onları da üzerine tekrar pay edeceğim. Gördüğünüz gibi nanelerimiz hazır arkadaşlar. İşte bu kadar basit nane kurutması. Şu anda tam mevsimi, pazarlarda bol bulunuyor. Alın ve yapın arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlere bir faydam olur. Tariflerimi beğeniyorsanız arkadaşlar beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Sosyal medyada tariflerimi paylaşın. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.